Merhaba arkadaşlar ve Börgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel burgulu hırkanın anlatımıyla geldim. Hırkamız 1-1,5 yaş arası bebeklerimiz için uygun büyüklükte oldu. Kız bebek hırkası. Bebe yakamızdan yapımına başladık ve daha sonra roba arttırmalarını yaparak önce kolumuzu sonra bedenimizi örerek hırkamızı tamamladık. İp olarak Alize Baby Best marka ip kullandım. Birazdan renk kodunu sizlerle paylaşacağım. Şiş numarası olarak 3,5 numara kullandım. Elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 3,5, 4,5 kullanabilirsiniz. Ve 2,5 yumak ip harcadım arkadaşlar. 3,5'la da ördüğüm için biraz daha fazla arttırma yapmam gerekti. Eğer elinizde Nakoelit Baby tarzı daha kalın, bir tık daha kalın bir ip varsa 4 numarayla bu ölçülerle yaparsanız 2-3 yaş arası bebeklerimize rahatlıkla olacak bir hırka elde edebilirsiniz. Yakadan etek ucuna kadar 37 santim, omuzdan etek ucuna kadar 33 santim uzunluğunda bir hırka oldu ve gerçekten sonuç çok güzel oldu. Ben sonuçtan çok memnunum. Eğer siz de beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, hırkamızda ip olarak Alize Baby Best marka ip kullanacağım. Aynı renk yapmak isteyenler için renk kodum 185. 100 gram ağırlığında 240 metre uzunluğunda bir ip bu. Şimdi önce yakamızın yani bebe yakamızın yapımıyla başlayacağım. İçinden ipimi çıkartarak başlıyorum. Daha rahat olabilmesi ve ipin kirlenmemesi için. Şimdi önce kısa şişler kullanacağım bebe yakamı yaparken. Ya 60 santimlik misinalı kullanacağım. Normal şiş de kullanabilirsiniz. Bu yaka yapımında illa misinalı olmasına gerek yok. Şimdi 4 numaralı şişime toplam 100 tane ilmek atacağım. Daha sonra yani ilk sırayı yani ilmeklerimi 4 numaralı şişime atacağım. Daha sonra 3,5'la örmeye devam edeceğim. Bunun sebebi de arkadaşlar bu bebe yakanın ucundaki tırtıklı kısım için ilmekleri kolay alabilmem adına 4 numarayla atıyorum. Şimdi sol elimle atacağım ilmekleri daha düzgün düşebilmesi için standart ilmek atma yöntemiyle şu şekilde ilmeklerimi atarak başlıyorum. Normal 100 adet ilmek atacağım. Bazen çift mi tek mi diye soruyorsunuz. Ben anlatımlarımda adet olarak anlatım yapıyorum. Yani bunun çifti teki yok. 100 adet ilmek. Şimdi bu şekilde 100 adet ilmeğimizi atalım. Beraber bebe yakamızın örümüne başlayalım. Evet arkadaşlar, 4 numaralı şişime toplam 100 tane ilmeğimi attım. Şimdi buradan itibaren 3,5 numaraya geçeceğim. Sadece bu tırtıklı kısmı yaparken yani bebe yakamızın uç kısmını yaparken bize faydalı olması için daha kolay yapabilmemiz için 4 numarayla attım. Şimdi yine dediğim gibi misinalı veya normal bebe yaka yapımında fark etmiyor. Ben sadece anlatırken daha kolay anlatabilmek için misinalı kullanıyorum. Şimdi burası bizim arka yüzümüze denk geldiği için ters örgülerle bu sıramı sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Daha sonra ön yüzden düz, arka yüzden de ters olarak örerek bir 4 sıra boyunca bu bebe yakamızın katlamalı kısmını yapacağız. 4 sıra boyunca öreceğim. Daha sonra bir kesim işlemi yapacağız beraber. Hem kesip hem arttırma. Daha sonra tekrar bir 4 sıra daha örerek bu kısmı katlayarak birleştireceğiz. Yani patiklerimizde yaptığımız işlem aslında bu. Bunun aynısını bebe yakamızın uç kısmına yapacağım.
Şimdi bu sıramızı bu şekilde ters örgülerle devam ettiriyorum. Eli sık olan arkadaşlar 4 numarayla devam edebilirler. Benim elimdeki Baby Best bir tık ince olduğu için ve hırkamın da daha tok ve güzel durmasını istediğim için 3,5 numarayla öreceğim. 4 numarayla örerseniz bu ölçülerle 2-3 yaşa uygun bir hırka elde edersiniz. 3,5'la biz 1-2 yaşa uygun bir hırka yapacağız beraber şimdi. Şimdi dediğim gibi sıra sonuna kadar ters örgülerle devam edelim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 4 sıra boyunca öreceğim ve daha sonra beraber devam edeceğiz. Evet, ilk ördüğüm sırayla birlikte toplam 4 sıra boyunca önden düz arkadan ters olarak ördüm. Şimdi bir kesim işlemi yapacağız beraber. Şimdi ilk ilmeğimi ters örgü olarak aldım. Kenar hattın düzgün çıkması için ipimin yönünü değiştirdim. Bir ilmek düz ördüm. Bir tane doluyorum. Şu iki ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum. Tekrar bir doladım. İki ilmeği düz örgü örer gibi kesim yaptım. Bir doladım. İki ilmeği kesim yaptım. Bir doladım. Şu iki ilmeği beraber alarak kesim yaptım. Bir doladım. Kesim yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Şimdi bir dolayıp bir kesim yapınca yine ilmek sayımız aynı şekilde 100 ilmek olarak kalacak. İlmeklerimizden bir şey kaybetmiyoruz. Sadece bir tırtıklı görüntü elde etmek için bunu yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bir dolayıp bir keserek gelelim. Sonra kısaca ne yapacağımızı tekrar belirteyim. Devam edelim. Evet. Kesimlerimi yapa yapa geldim. En son kesim yaparak tamamladım. Bir tane, pardon, şunu alacağım. Bir tane düz ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arka yüzümüze geçtiğimizde yine tüm ilmekleri ters olarak öreceğim. Arttırma ilmeklerim ve kesim yaptığım ilmeklerim dahil ters örgü olarak sıra sonuna kadar öreceğim ve başlangıçta yaptığımız gibi bu sıram dahil 3 sıra olana kadar önden ters, önden düz, arkadan ters olarak öreceğim ve yani şuradaki gibi düz örgülü kısım oluşturmak istiyorum. Ve bu şekilde şimdi bu sıram ilk sıram olacak şekilde 2 sıra daha önden düz, arkadan ters olarak örelim. Ondan sonra bu tırtıklı kısmı katlamamıza geçelim. Evet arkadaşlar, ajurlu kısımdan itibaren de 3 sıra boyunca bu şekilde ördüm. Şimdi şu şekilde katlayıp birleştirerek tırtıklı bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi bunun için yapmamız gerekeni gösteriyorum. Şimdi önce şişimdeki ilmeğimi alıyorum. Daha sonra bakın şu şekilde katlıyorum ve şu ilk ilmeği de şişime alıyorum. Eğer tığ yardımı, şiş yardımıyla alamazsanız tığ yardımıyla da alabilirsiniz. Önce bu ilmeğime aldığım ilmeği, daha sonra bunu takıyorum ve ikisine alarak kesim yapıyorum. Bu ilmek şişimde. Tekrar önce şişimdekini alıyorum. Daha sonra katlıyorum. Bakın şu ilmeği güzel bir şekilde şişime aldım. Önce bunu, daha sonra bunu alarak ikisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Tekrar önce şişimdekine, daha sonra şöyle sıradaki ilmeği aldım. Önce bunu taktım, sonra bunu, ikisini aynı anda alarak kesim yaptım. Burada önemli olan sırayı kaçırmamanız. Önce bunu aldım. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde şu ilmeği aldım. Önce bunu takıyorum, sonra bunu, ikisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Önce bunu aldım şişime. Bakın sıramı takip ediyorum. Hemen
Sıradaki ilmeği aldım. Önce bunu taktım, sonra bunu. İkisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Bakın şu şekilde tırtıklı bir görüntü elde ediyorum. Önce bunu aldım. Daha sonra şunu aldım. İkisini, etraftaki gürültü için çok özür diliyorum arkadaşlar. Maalesef gürültülü bir yerdeyim. İkisini aynı anda alarak kesim yaptım. Birkaç taneyi daha beraber yapalım. Çünkü sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edilecek. Daha sonra bebe yakamızın yapımına geçeceğiz. Bakın önce buradan, daha sonra çeviriyorum. Sıradaki ilmeğin altındaki ilmeği alarak, ikisini aynı anda alarak kesim yapıyorum. Tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın görüntümüz bu şekilde. Sıra sonuna kadar sıramızı kaçırmadan aynı şekilde devam edelim. Hemen bakın şunları alıyoruz arkadaşlar. Bakın ilmeğin, sıramızın altındaki şunları. Yani ilk ilmek attığımız ilmekler bunlar. Bunları alarak, onun için 4 numarayla ilmeği attım. 3,5 örmeye bu yüzden devam ettim. Bunu aynı şekilde alabilmek için. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde katlayarak alalım ve yapımına başlayalım bebe yakamızın. Ve evet arkadaşlar, tekrar ön yüzüme geldim. Bakın bir diş haroşomuzu oluşturmuş olduk. Şimdi bebe yakamızın yapımına geçeceğiz beraber. Şimdi ilk ilmeğimi ben ters örgü olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi yine bebe yakamızı haroşo olarak yapacağız. Şimdi sıra sonunda 17 tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde haroşo olarak örüyorum. Evet, sıra sonunda 17 tane ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örerek geldim. Geri kalan 17 ilmeğimi örmüyorum ve geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ortada 66 tane ilmek, bu örmeden aldığım dahil 66 tane ilmeğimi örerek sıra sonunda 17 tane ilmek bırakacağım tekrar. Yani haroşa olarak örerek şimdi sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonunda 17 ilmeğim kalana kadar arka yüzden de örerek ilerliyorum. Evet, sıra sonunda da 17 tane ilmeğim kalana kadar ördüm ve onu da, o 17 ilmeği de örmüyorum ve geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. Yine ön yüzüme geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonunda örmeden aldığımız 17 ilmeğin yanında bir ilmek kalana kadar, yani 18 ilmek kalana kadar bu sefer yine haroşolarla örerek ilerliyorum. Evet, sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz var. Bakın zaten dönüş yaptığımız yer şu, şöyle bir ayrık duruyor. Oradan anlayabiliriz. 66 ilmeğimizi, son bir ilmeğini örmedik. Burada 17 tane ilmeğimiz var. İlmeklerimizi 17, 66, 17 olarak ayırdık. Şimdi burada 18 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi şu 18. ilmeği önce şişimi örmeden aldım. Bakın şu ilmeğimin şu altındaki ilmeği alıp şişime takıyorum. 18. ilmeğimi de şu şekilde şişime takıyorum. Şu ilmek ayrılmış, onu bir düzelteyim. Ve arkadaşlar şu ilmeği düzeltmek istiyorum. Bu yoksa birazdan bana, evet düzelttim, sıkıntı çıkartacak. Şimdi bu 18. ilmeğimle ilmeğin 17. ilmeğin altından çıkardığım ilmeği şu şekilde beraber alarak kesim yapıyorum. Bunu yapmamızın sebebi yaptığımız dönüşlerin daha düzgün durması için. Ve sıradaki 17. ve 16. ilmeği de beraber alarak kesim yapıyorum. Ve geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim.
İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz kalana kadar örüyorum. Bakın dönüş yaptığımız yer zaten kendini belli ediyor. Şimdi 18 tane ilmeğimiz kalana kadar örerek ilerliyorum yine. Evet, yine 18 tane ilmek kalana kadar ördüm. Bakın yine şurada bir ayrıklık var. Bu dönüş yaptığımız yer. Şimdi aynı işlemi burada da yapıyorum. 18. ilmeğimi örmeden aldım. Şu alttan ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Tekrar bunu da şişime takıp ikisini beraber alarak kesim yapıyorum. Daha sonra 17. ve 16. ilmeği de şu şekilde alarak kesim yapıyorum. Ve burada 2, 4, 6, 8, 10, 13 ve 15 tane ilmeğim kaldı. Diğer tarafta da aynen 15 tane ilmek kalmıştı. Tekrar geri dönüyorum. Bir kere daha göstereceğim. Bu ilmeğimi örmeden aldım ve sıra sonunda 16 tane ilmeğimiz kalana kadar yine haroşolarla örerek ilerliyorum. Evet, yine haroşolarla örerek geldim. Bakın ayrı kısım burada. Burada 15 ilmeğimiz vardı. 16 ilmek kalana kadar, yani dönme kısmının önünde bir tane ilmek kalana kadar geldim. Yine bu sefer bu ilmeğimi örmeden aldım. Şu ilmeğimin altındaki ilmeği çıkardım. Şişime taktım. Örmeden aldığım ilmeğimi de taktım. İkisini beraber alarak kesim yapıyorum ve 15. ve 14. ilmeğimi de beraber alarak kesim yaptım. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 tane ilmeğim kaldı. Yani her kesimden sonra burada 2 tane ilmeğimiz eksiliyor. Tekrar geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Örmeden aldım ilk ilmeğimi ve yine sıra sonunda 16 tane ilmeğimiz kalana kadar öreceğim. Yani burada saydığımız ilmekten bir tane fazla kalana kadar örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu işlemi, şimdi burada 13 tane ilmeğimiz kaldı. Her iki kenarda 11 tane ilmek kalana kadar döne döne yapacağız. 11 ilmek kalana kadar bu kesimlerimizi yapalım. Her iki kenarda 11 tane ilmek kalana kadar hem sağdan hem soldan dönme kısımlarında birer tane ilmek kalana kadar öre öre kesim yapmaya, döne döne kesim yapmaya devam edeceğiz. Bu dönerek kesim yapmamızın sebebi bebe yakamızdaki yuvarlak hattı oluşturabilmek için ve bu ilmeğin altından kesim ilmek alarak iki kere kesim yapmamızın sebebi de şu dönüşlerimizin daha muntazam olması için. Bakın hiç belli belirsiz bir dönüş yapıyoruz bu şekilde. Şimdi hem sağda hem solda 11 tane ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Zaten 11 tane ilmek kalınca tekrar ön yüze dönmüş olacağız. Daha sonra kesim şeklimiz değişecek. Şimdi bu şekilde 11 ilmek kalana kadar döne döne kesimlerimizi yapmaya devam edelim aynı şekilde. Ben de tamamlayayım. Kesme stilimizi değiştireceğiz. Onu da göstermek üzere burada olacağım. Evet, sağda ve solda bakın 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 tane burada kaldı ilmeğim. Burada bakın ayrık olan kısım bura. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 tane de burada kaldı ilmeğim. Şimdi buradan itibaren bir kesmelere başlayacağız. İpimin yönünü değiştiriyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıra sonunda yine 12 tane ilmek kalana kadar, yani kenarlarda kalan ilmekten bir fazla ilmek kalana kadar bu şekilde düz örgülerle sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, sıra sonunda 12 ilmek kalana kadar bu şekilde ördüm. Artık o kesme işlemini yapmıyoruz. Direkt 12. ve 11. ilmeği beraber alarak kesim yapıyoruz. Burada 10 tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri dönüyorum.
İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve aynı işlemi şimdi sıra sonunda da yapacağız. Sıra sonunda 12 tane ilmeğimiz kalana kadar haroşolarla ilerliyorum. Aynı işlemi sıra sonunda da yaparak orada da 10 tane ilmek bırakacağım. Yani buradan itibaren kesimleri bir bir yapıyorum. Bir bir ilmek eksiltmiş olacağız ve böylelikle daha güzel bir yuvarlak hat oluşturmuş olacağız beraber. Zaten yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yani bu bebe yaka yapımını istediğiniz tüm hırkalarda, kız bebek hırkalarında kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir sonuç elde edeceğiz bittiğinde. Şimdi sıra sonuna doğru buraya kadar beraber ördük. Beraber ilerleyelim. Şimdi şu an 60 santimlik misinalı şiş kullanıyorum. Yakan bittiği zaman 100 santimlik 3,5 numaralı misinalı şişe geçiş yapacağım. Çünkü roba arttırmalarını yapacağımız için daha uzun bir misinalı şiş benim daha rahat örmemi sağlayacak. Şu an daha kısa bir şiş kullanıyorum daha rahat örebilmek için. Şimdi sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Evet. Yaklaşıyorum. Evet. Evet. Ayrık yerim burası. 12 tane ilmeğim kalana kadar ördüm. 12 ile 11. ilmeği beraber alarak kesim yaptım ve geri dönüyorum. Şimdi aynı işlemi diğer tarafta da yapacağız. Zaten bakın dönme işlemini kendini belli etmeye başladı. Şimdi bu şekilde her iki tarafımızda 4 tane ilmek kalana kadar bu şekilde kesmeye devam ediyoruz. 4 tane ilmek kaldıktan sonra tekrar kesme yöntemimizi değiştireceğiz ve daha farklı bir kesim yapacağız. Şimdi bu şekilde şu an 10 tane ilmeğimiz var. Bu 4'e inene kadar bir bir kesim yapmaya devam edelim. Daha sonra diğer kesme yöntemini göstereyim ve bebe yakamızı yavaş yavaş tamamlayalım. Evet, hem burada 4 ilmeğim kaldı hem sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Şimdi ve şu anda da ön yüzümdeyim ve ipimin yönünü değiştiriyorum. Son kez burada kesim, yani son kez derken 4 ilmek kaldı. Kesimimi yaptım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıra sonuna doğru örerek ilerliyorum. Sıra sonunda artık kesim şeklimizi değiştireceğiz. Onu da göstereyim. Ve sıra sonunda 5 tane ilmeğim kalana kadar bu şekilde ördüm. Şimdi bir ilmek ortaya ait, 4 ilmek kenara ait. Bir bu, 2 tane de kenardan ilmeği alacağım. Yani 3 ilmeği aynı anda keseceğim. Burada 2 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Ve sıra sonunda ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yapacağım. Daha sonra tekrar döneceğim. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu sefer o 3 ilmeğin hepsini aynı anda alacağım. Ve tekrar sıra sonunda yine 3 ilmeği aynı anda alarak bitireceğim. Ve böylelikle bebe yakamı tamamlamış olacağım. Şimdi bu şekilde tamamlayalım kesimlerimizi. Daha sonra yine bir kesim yapacağım bebe yakasının daha düzgün durması için. Yani boyun kavisi vereceğim bebe yakamıza. Onun için bir kesim işlemi daha yapacağım. O yüzden şimdi dediğim gibi üçer üçer bu sefer kesimlerimizi yaparak tamamlayalım ve bebe yakamızın son haliyle devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde tüm ilmeklerimi kapatarak bebe yakamın yapımını tamamladım. Şişimizde şu an 72 tane ilmeğimiz var. Lütfen ilmekleri sayın. Doğru bir şekilde kesim yaptıysanız
Aynı şekilde 72 tane ilmeğinizin kalmış olması gerekiyor. Şimdi boyun kısmımızı da biraz toparlayabilmemiz için yine bir kesim işlemi yapacağız. Bu sefer bu sıranın üzerinde kesim yaparak ilerleyeceğim. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Çünkü en son kesim yaparak tamamlamıştım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisini de ördüm. Haroşa olarak devam ediyorum. Şu ikinci ile üçüncü ilmeği, üçüncü ile dördüncü ilmeği kesim yaptım. Tekrar bir ve iki tane ilmek ördüm. Üçüncü ile dördüncüyü kesim yaptım. Bir ve iki ilmek ördüm. Üçüncü ile dördüncüyü kesim yaptım. Bir, iki adet ördüm. Üçüncü ile dördüncüyü kesim yaptım. Bu şekilde iki ilmek örüp 3 ile 4'ü kesim yaparak sıra sonuna doğru ilerleyeceğim. Şişimde 56 tane ilmek kalmasını istiyorum. 50 tane ilmek kalacak şekilde kesimlerimizi tamamlayalım. 56 ilmek kaldıktan sonra bir arttırma işlemi yapacağız. Hem sağdan hem soldan. Onu da beraber yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi şişimde toplam 56 tane ilmeğim var. Gösterdiğim şekilde kesimlerimi yaparak tamamladım. Şimdi hem bu taraftan hem diğer taraftan şişimize toplam 16 tane, 8 bu taraftan 8 bu taraftan ilmek atacağım fazladan. Şimdi bunu yapabilmek için de bir tığ ihtiyacımız var. İsterseniz normal ilk başta yaptığımız gibi ilmek atarak da bunu yapabilirsiniz. Ama bu şekilde benim şimdi göstereceğim şekilde yaparsanız daha düzgün bir çıkma yapacaksınız. Şimdi parmağıma ipimi doluyorum arkadaşlar. Toplamda 8 tane fazladan ilmek atacağım. Son ilmeğimi tığıma alıyorum. Şuradaki parmağıma doladığım ipimi tığıma alarak içinden geçirdim. Şu an bakın bir tane ilmek attım. Daha sonra parmağıma doladığım ipimi şu şekilde arka tarafa aldım. Tekrar tığıma dolayarak ilmeğimin içinden geçiriyorum ve ikinci ilmeğimi atmış oldum. Tekrar arka tarafa aldım, tığıma doladım, içinden geçirdim üçüncü ilmeğim. Tekrar arka tarafa aldım, tığıma doladım ve ilmeğimin içinden geçirdim dördüncü ilmeğim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir daha geçireceğim. Beşinci ilmeğim. Tekrar altıncı ilmeğim. Tekrar yedinci ilmeğim. Tekrar sekizinci ilmeğim. Ve burada bir tane ilmeğim var. Bunu da tekrar şu şekilde şişime attım. Toplamda 8 tane fazladan ilmek atmış olduk. Ve lütfen ilmeklerimizi sayalım. Bakın şu ilk aldığımız ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu ilmeğimi, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Şimdi bu şekilde ilmek çıkardığımız için bakın ayrılmadan çok düzgün bir şekilde örümü sağlanabiliyor ilmeklerin. Diğer türlü ilmek atınca daha gevşek bir görüntü görünüyor. O yüzden bu şekilde gayet güzel, muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde haroşalarla ilerleyelim. Sıra sonunda da aynı işlemi gerçekleştireceğiz beraber. Şimdi bu şekilde haroşalarla ilerleyelim. Sıra sonunda tekrar aynı işlemi beraber bir kez daha yapalım. Evet arkadaşlar, haroşa olarak örerek sıra sonuna kadar geldim. Yine parmağıma ipimi dolayarak yine buradan da 8 tane ilmek çıkartacağım. Şu ilmeğimi tığıma alıyorum yine. Aldım ve şu şekilde ip öbür taraftayken aldım
tığımdan birinci ilmeği arttırmış oldum. Tekrar ipi arka tarafa alıyorum. Tığıma doladım, çektim, ikinci. Tekrar doladım, çektim, üçüncü. Tekrar doladım, çektim, dördüncü. Arkaya aldım. Beşinci. Arkaya aldım. Altıncı. Arkaya aldım. Yedinci. Arkaya aldım ve 8. 8 tane ilmeğimi arttırdım. Ve bu son aldığım ilmeği de tekrar yerine takarak tamamlamış oldum. Şimdi sağdan 8, soldan 8 arttırma yaparak ilmeklerimi 72 ilmeğe tekrar çıkardım. Ve yine ilk ilmeğimi örmeden alarak sıra sonuna kadar haroşolarla ilerliyorum. Şimdi burası benim arka yüzüm arkadaşlar. Şimdi arka yüzümü örerken son iki ilmeğimi örmeden alacağım. Sıra sonunda daha sonra ön yüze geçtiğimde örerek alacağım. Bunun sebebi de kenarda bir biye oluşturmak için. Beraber onu da yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar, sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar haroşolarla devam edelim. Şimdi burası bizim arka yüzümüz. Sonda 2 ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştiriyorum. Şu 2 ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzüme geçiyorum. Ön yüzüme geçtiğimde örmeden aldığım 2 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ön yüzümüzde bütün ilmekler örerek alınacak. Arka yüzümüzü, ters yüzümüzü örerken baştaki ve sondaki 2 ilmek örmeden alınacak arkadaşlar. Ön yüzden öreceğiz, arka yüzden örmeyeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Ben de tekrar size nasıl örmeden alacağım, nasıl öreceğim onu göstereceğim. Sıra sonuna doğru ön yüzümden örerek haroşolarla ilerliyorum. Sizlere göstermek için burayı da göstermek istiyorum. Burası benim ön yüzüm olduğu için sıra sonuna kadar tüm ilmekleri örerek aldım. Bu ipim buradaysa bakın burası benim ön yüzüm anlamına geliyor. Lütfen sizler de dikkatli bir şekilde bakın. Şimdi tekrar arka yüzüme geçtim. Arka yüzümde de bakın şu 2 ilmeği örmeden aldım. Çekiyorum biraz ve şuradan ön tarafa ipimi tekrar aldım ve yine haroşolarla devam ediyorum. Sıra sonunda ipimin yönünü bakın şu şekilde çevirerek son 2 ilmeği örmeden alacağım. İpimde de düğüm çıktı arkadaşlar maalesef. Şunu hatta çıksın onu düğümleyeyim. Size de göstereyim nasıl düğümlendiğini. Bakın yeni bir ipi takarken yapmamız gereken yöntemi göstereceğim sizlere. Bu benim ana ipim. Bu yeni bağlayacağım ip. Şu şekilde onu diğer ipe düğümledim ve sona kadar çekiyorum. Daha sonra da bunun ikisini birbirine, o iki ipi birbirine düğümleyeceğim. Buradan itibaren normal yeni iple örerek ilerliyorum. Şu iki ipi tekrar düğüm yapmamız gerekiyor. Onu lütfen unutmayalım. Sıra sonunda ipimizin yönünü değiştirerek 2 ilmeği örmeden alacağız. Burası bizim arka yüzümüz. Arka yüzde baştaki ve sondaki 2 ilmeğimiz örmeden alınacak. Ön yüzde örerek alınacak. Bu şekilde benim düzgün düşüyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapıyorum kenar biyeleri. Eğer yapamazsanız haroşa olarak da örebilirsiniz. Onun çok bir esprisi yok aslında. Sadece güzel durması için. Ama baktınız ki yapamıyorsunuz. O zaman tüm ilmekleri haroşa olarak örerek ilerleyebilirsiniz.
Şimdi sıra sonuna kadar örerek ilerliyorum. Bir ilik açacağız arkadaşlar. 3 diş haroşoya tamamlayacağız bu kısmı. Bir ilik açacağız 3. diş haroşomuzdan sonra. Daha sonra burayı 5 diş haroşoya tamamlayarak robamız için gerekli ilmeğe çıkmak için bir arttırma işlemi yapacağız tekrar. Şu an şişimizde 72 tane ilmeğimiz var. 8 sağ taraftan 8 sol taraftan arttırdık. 56 ilmeğimiz vardı. 72 ilmeğe çıkardık. Ve bu 72 ilmeğimizde gereken roba sayısını çıkartacağız beraber. Şimdi bakın şu an arka yüzümdeyim. Arka yüzümde sıra sonuna doğru ilerliyorum haroşolarla. Ve sonda 2 ilmek kalana kadar geldim. Bakın ipimin yönünü değiştirdim. Şu 2 ilmeği örmeden aldım. İpim burada. Bu benim ön yüzüm anlamına geliyor. Şimdi bir diş haroşo daha öreceğim. Bu şekilde bakın. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ön yüzümde. Kalan ilmekleri haroşo olarak örerek tamamlayacağım. Şimdi bu şekilde bu bir diş haroşo daha örelim. Daha sonra beraber ilk iliğimizi açalım. Evet, 3 diş haroşoyu tamamladım. Şu an ön yüzümdeyim. Sıra sonuma kadar öreceğim. Sıra sonunda iliğimi açacağım. Şu an yine ilk 2 ilmeğimi düz, kalan ilmeklerimi haroşo olarak örüyorum. Sıra sonunda 8 tane ilmek kalana kadar bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonunda 8 tane ilmek kalana kadar haroşolarla geldim. 1 ve 2 ilmeğimi ördüm. 3. ile 4. ilmeğimi kesim yaptım. Bir tane doladım. 2 ilmeğimi haroşo olarak ördüm. 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ilk iliğimizi bu şekilde açmış olduk. 12 diş haroşoda bir ilik açılacak arkadaşlar. 3 düğmeli bir hırka yapıyorum. İsterseniz etek ucuna kadar da ilik açabilirsiniz. Ben sadece roba kısmında ilik açacağım. İlk 2 ilmeğimi arka yüzümden örmeden aldım. İpimi ön tarafa aldım. Ve buradaki haroşo sayımızı 5'e çıkartacağız. 5 diş haroşoya tamamlayalım. Ondan sonra bir arttırma işlemi yapacağız tekrar. Ve evet arkadaşlar, ön yüzümdeyim, yine ipim burada ve bu 72 tane ilmeğimizi 84 tane ilmeğe çıkartacağım. Baştaki ve sondaki 8 tane ilmeğimizden çıkarmıyorum ilmekleri. 5 diş haroşoya tamamladım. 5 diş haroşoya tamamladıktan sonra şimdi roba ayrımlarına ulaşabilmek için arttırma yapacağım. 3 4 4 5 6 7 ve 8 tane ilmeğime hiçbir işlem yapmadan örüyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4 adet ilmeğimi ördüm. Bakın önce şuradan girerek bu ilmeğimi örüyorum. İlmeği bırakmadan, daha sonra iç kısmından girerek bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış oluyorum. Bir ilmek arttırdım. Toplamda 12 tane ilmek arttırmam gerekiyor. Tekrar 1 2 3 ve 4 tane ilmek ördüm. Bir ilmeği dıştan girdim, ördüm. İlmeği bırakmıyorum. Bir de içten girerek örüyorum. İkinci arttırmamı yapmış oldum. Tekrar bir daha 1 2 3 ve 4 adet ilmeğimi ördüm. Bir dıştan girerek örüyorum. Bir de içten girerek örüyorum aynı ilmeği. Üçüncü arttırmam. Bu şekilde sonda 8 ilmek kalana kadar belirli aralıklarla toplam 12 ilmeğimizi arttıralım. Sondaki 8 ilmeğimizi arttırmıyoruz. Arka yüzden de yine haroşo olarak örelim. Ön yüze geçtiğimizde roba ayrımlarına beraber başlayalım.
Evet arkadaşlar, bu şekilde 5 diş haroşoma tamamladım ve roba ayrımlarını yapmaya başlayacağız. Ben bu şekilde ayrımları aldım. Şimdi beraber yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi buradan itibaren arttırma yapmaya başlayacağımız için arkadaşlar ben bu şekilde misinalı şiş kullanacağım. Çünkü arttırma işleminden sonra yaptık arttırma işlemimizi. Şu an şişimizde 84 tane ilmeğimiz var ve bu 84 tane ilmeğimizi hemen arttırmaya başlayarak bu şekilde 100 santimlik misinalı şişle örmeye başlayacağım, daha rahat edebilmek için. Bu misinalı şişimde 3,5 numara. Şimdi ön yüzümde olduğum için düz örgülerle başlıyorum. 1 2 ilmeğim düz. Bu zaten ön yüzümden sürekli bu şekilde örülecek. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Ön bedenim 13 ilmekten oluşuyor. Şimdi ben arttırma işleminin şuradan ilmek alarak yapacağım. Eğer isterseniz bakın şu şekilde gizli arttırma yaparak da yapabilirsiniz. Benim şimdi yapacağım şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi şu ilmeğimi bakın, şuradaki ilmeği aldım. Şu şekilde kısa kenarı bu tarafa bakacak şekilde şişime yerleştirdim. Ve şuradan girerek bu ilmeğimi ördüm. Birinci arttırmamızı yapmış olduk. Ortadaki 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu etrafında arttırma yaptığımız 4 ilmeğimiz burgu çalışması yapılacak. O yüzden bu diğer ilmeklerimiz haroşo. Sadece bu 4 ilmeğimiz önden düz, arkadan ters olarak örülecek. Bu ayracımı da aldım. Bakın şimdi buradaki ilmeği de aldım. Kısa kenarı bu sefer diğer tarafa bakacak şekilde yerleştirdim. Bakın uzun ip bu tarafta. Bunu da şu iç taraftan girerek örüyorum. Ve arttırmamızı yapmış olduk. Tekrar örerek ilerliyorum. Kol ilmeklerimizi de sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 ilmekte kol ilmek sayımız. Yine şuradaki ipimi aldım. Kısa kenarı, yani şu şekilde kısa kenarı bana gelecek şekilde çevirerek şişime taktım. Dış taraftan girerek arttırmamı ördüm. Ayracımı aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi arttırmayı bu şekilde yapmamızın şu şekilde avantajı var. Bu ayraçlarımızın olması gizli arttırmalarda aranın ayrık durmasına sebep oluyor. Eğer bu şekilde hemen arttırmamızı yapıp örerseniz bu ayraçların hiçbir engeli olmuyor. Şimdi bakın şunu aldım. Bakın uzun kenarı bana gelecek şekilde yerleştirdim ve iç taraftan girerek ördüm. Şimdi arkamız için sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7, bir kere daha alayım, 7 8 14 15 16 17 18 19 ve 20 ilmek arkam. Bakın aldım, yine kısa kenarı bu tarafa gelecek şekilde yerleştirdim. Dış taraftan girerek ördüm. Ayracımı aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar ayracımı aldım. Şu ilmeği aldım ve uzun kenarı bana gelecek şekilde yerleştirdim ve iç taraftan girerek ilmeğimi ördüm. Kolum için tekrar 11 tane ilmek örüyorum.
aldım. Bakın şunu aldım. Şu şekilde yerleştiriyorum. Buradan dıştan girerek ördüm. Ayracımı aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar ayracımı alıyorum. İlmeği aldım. Bakın uzun kenar bana gelecek şekilde şu şekilde çevirerek aldım. İç taraftan girerek ilmeğimi ördüm ve sıra sonunda 13 tane ilmeğime 11 tanesini haroşo, 2 tanesini düz olarak örerek tamamlıyorum. Şimdi arka yüzümüzde etrafında arttırma yaptığımız ilmeklerimiz ters olarak, diğer tüm ilmeklerimiz haroşo olarak örülecek. Baştaki ve sondaki 2 ilmeğimiz ise arka yüz olduğu için örmeden alınacak. Şimdi şişimi boşa çıkardım. Şu 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar öne doğru aldım. Sıra sonuna kadar göstermeyeceğim. Çünkü hepsi haroşo, sadece şu etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimiz ters olarak örülüyor. Birkaç tanesini göstereyim. Arttırma ilmeğimizi de haroşo olarak örüyoruz. Bakın ördük. Önce ipimin yönünü değiştiriyorum. Sonra ayracımı alıyorum. Etrafında arttırma yaptığımız 4 ilmeğimizi arka yüzden ters olarak örüyorum. Çünkü bunun düz örgü olarak görünmesi lazım. Çünkü bunları biz burgu yapacağız. Ayracımı aldıktan sonra ipimin yönünü değiştirdim ve haroşo olarak örerek kolumu örüyorum. Ayrım sayılarımız 13 önler, 4 aralar, 11 kollar, 20 arka olarak yapıldı. Evet, geldim. Önce ipimin yönünü değiştirdim. Sonra ayracımı aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 2, 3 ve 4. Ayracımı aldım. İpimin yönünü değiştirdim ve haroşolarla ilerliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, tekrar ön yüzüme geldim. Tüm ilmeklerimi örerek tamamladım. Şimdi ikinci arttırmamızı da göstereceğim. Ondan sonra bir müddet örmemiz gerekiyor. Çünkü bu ortadaki bu 4 ilmeklik burgulu kısmın biraz uzaması gerekiyor. Saç örgümüzü düzgün bir şekilde yapabilmemiz için. Şu an 2 sıra oldu. Bir 4 sıra daha örmeyi planlıyorum. Düzgün düşebilmesi için. Bakın yine ayracımın yanına kadar geldim. Bunu aldım. Kısa kenarı bana gelecek şekilde yerleştirdim. Arttırma ilmeğimi ördüm. Ve 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ayracımı aldım. İlmeğimi, şuradaki ilmeği aldım. Bu sefer uzun kenar bana gelecek şekilde yerleştirip iç kısımdan girerek ördüm ve kol ilmeklerimi örüyorum. Her arttırmadan sonra önlerimize birer ilmek, kollara ve arka bedene ikişer ilmek ekleniyor. Bu şekilde her arttırma sırasında bu şekilde ilmekler fazlalaşıyor. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Bakın arttırma yerime geldim. Aldım. Çevirerek taktım. Dış kısımdan girerek ördüm. Ayracımı aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar ayracımı aldım. İlmeğimi aldım. Şu şekilde çevirerek taktım ve ördüm. Arka ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi bu arttırmayı da beraber yapalım sıra sonuna kadar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. Bu bizim ikinci arttırma sıramız. 3,5 numarayla ördüğüm için 20 arttırma yapmayı planlıyorum. Eğer 4 numarayla örüyorsanız bir yaş için 18 veya 19 arttırma yapmanız yeterli olacaktır.
ben bir yaş için hazırladığımdan 20 arttırma yapmayı planlıyorum. Eğer gözüme burgulardan kaynaklı küçük görünürse birkaç arttırma daha ekleyeceğim. Çünkü burgu çekiyor arkadaşlar. Aldım, çevirerek taktım, ördüm, dış kısımdan alarak ayracımı aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3 ve 4 ayracımı aldım. Şu şekilde taktım. Kısa kısmına iç kısımdan girerek ördüm. Kollarımı da örüyorum. Gerçekten çok güzel bir hırka olacak bitiminde. İnşallah ben de sizle beraber örüyorum. Aldım. Şu şekilde çevirerek taktım. Ördüm. Ayracımı aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dediğim gibi gizli arttırmalarla da ilerleyebilirsiniz. Eğer bu şekilde kafanız karıştıysa, ama dediğim gibi delik oluşmasını istemiyorsanız bu arttırma şekli gerçekten çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle kameramı da yaklaştırdım ki daha net arttırma ilmeklerini görebilin diye. Yani ben de bundan sonra gizli arttırmalarımı bu şekilde yapmayı planlıyorum. Yoksa çünkü ayraç kullanamıyorum. Ayraç kullanmam gereken modeller olduğu zaman da karışıklık oluyor maalesef. O yüzden bu şekilde yapacağım. Son 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzümüzden yine tüm ilmekler haraşo etrafında arttırma yaptığımız bu 4 ilmeklerimizi ters olarak örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben 3. arttırmamı da yaptım. Bakın, düz örgülü kısmım 6 sıra boyunca örülmüş oldu ve şimdi ilk burgumuzu yapacağız. 3 arttırmayı tamamladım. Şu an önümdeki ilmek sayım 16. Lütfen sayın. 4. arttırmamızı yaparken ilk burgumuzu yapacağım. Hatta sayalım isterseniz, yanlışlık olmasın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Başlangıç ilmek sayımız önümüz için 13'tü. 3 kere arttırma yaptık. Her arttırmada birer tane ilmek eklediğimiz için ön ilmek sayımız 16'ya çıktı. Şimdi 4. arttırmamızı yapıyorum. Yine aynı şekilde çevirerek taktım ilmeğimi ve ördüm. Ayracımı aldım. Şimdi orta 4 ilmeklik kısımdayım. İsterseniz bu burgu yapılan bir kısa bir şiş var. Onunla da yapabilirsiniz. Ya da bakın benim gibi 2 ilmeği bıraktım. Bu 2 ilmeği buradan, bu 2 ilmeği bu şişime aldım ve yerlerine değiştirerek geri taktım şişime ve bu 4 ilmeği örerek ilerliyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar ayracımı alıyorum. İpimin yönünü, ayracımı aldım. Şu ayracı bir düzeltmek istiyorum. Tamam. Bakın, şimdi ilk burgumuzu yaptığımız için buradaki bu arttırma işlemini yapmak biraz zor olacak. Çünkü burgu çektiği için biraz zorlanarak şu şekilde alarak şişime taktım ve yine girerek iç kısımdan bir kere daha gireceğim. İlmek kaçırmamak adına aldım. 4. arttırmamızı yaparak ilerliyorum şimdi. Sıra sonuna kadar beraber yapalım. Burgumuzu yaptık. Hatta bir bakın isterseniz, bakın burgumuzun görüntüsü bu şekilde. Ve örerek ilerliyorum. Geldim, aldım, şu şekilde çevirerek takıyorum ve dış kısımdan alarak ördüm.
Ayracım açılmış, onu bir düzelteyim. Tekrar bakın 2 ilmeği bıraktım. Şu 2 ilmeği bu şişime, bu 2 ilmeği bu şişime alarak yerlerini değiştirerek geri tekrar yerine taktım ve dördünü de düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar ayracımı aldım. Şu şekilde taktım ve iç kısımdan girerek ilmeğimi ördüm ve arkamı örerek ilerliyorum. Şimdi her 6 sırada bir, 8 sıra demiştim ama 8 sıra çok geniş olacağı için 6 sırada bir, yani her 3 arttırmada bir bu burgularımızı yapacağız. Şu an zaten bakın 3 arttırma yaptım. Dördüncüyü örerken burgularımı yapıyorum. 3 arttırma daha yapacağım. Daha sonra tekrar vuracağım. Bu şekilde her 6 sırada bir burgularımızı yaparak robamızda ilerleyeceğiz. Eğer eliniz çok sıkıysa 8 sırada bir de yapabilirsiniz burgularımızı. Ben 6 sırada bir yaparak ilerleyeceğim. Eliniz çok gevşekse 4 sırada bir de yapabilirsiniz. Arttırmamı yaptım. Bakın şunun ikisini bıraktım. İkisini bu şişime arka taraftan alarak yerlerini değiştirerek taktım. Dördünü de örüyorum. 1 2 3 ve 4. Ayracımı alıyorum. Tekrar bakın şu ilmeği alarak taktım ve arttırım, yani bu burgudan sonra biraz bu ilmeği örmesi zor oluyor ama dediğim gibi güzel durması için maalesef yapmamız gerekiyor ve örerek ilerliyorum. Beraber tamamlıyoruz sıra sonuna kadar. Ayracımın olduğu yere kadar geliyorum. Geldim, aldım, ilmeğimi taktım, dış kısımdan girerek ördüm, ayracımı aldım. Şimdi zaten haraşo olduğu için isterseniz, yani tüm ilmekler haraşo, sadece etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimiz düz örgü olduğu için isterseniz ayraçsız da devam edebilirsiniz. Kafam karışmaz, ben yaparım diyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Yani illa ayraca gerek yok. Zaten tüm ilmekler dediğim gibi haraşo. Sadece bu 4 ilmeğimiz düz örgü olduğu için kafamız karışmadan rahat bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakın bunu da aldım, taktım ve ördüm. Arttırmamı, dördüncü arttırmamızı yaptık ve güzel bir şekilde burgularımızı da tamamladık. Sıra sonuna kadar bir gelelim. Bir önceki yelek anlatımımda da robamız burgu, etrafını arttırma yaptığımız ilmeklerimiz burgu şeklindeydi. Bunda da aynı şekilde yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar örerek tamamladım ve bütün dördüncü, bakın burada bütün burgularımızı beraber yaptık ve dördüncü arttırmamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şu şekilde katlanacak zaten yakamız. Bakın şu şekilde. Ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi arttırmalarımızı yaparak ilerleyelim. Ve dediğim gibi 6 sırada bir burgumuzu yapıyoruz. Eliniz çok sıkıysa 8 sırada bir yapabilirsiniz. Eliniz çok gevşekse 4 sırada bir yapabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyerek ben 6 sırada bir yapacağım. Benim elim normal çünkü. Çok fazla kasmasını istemiyorum yeleğim, hırkamın robasının. 6 sırada bir yapacağım. Ve daha sonra arkadaşlar 20 tane arttırma yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi eğer daha fazla yaparsam bunu size belirteceğim. 12 diş haraşoda bir iliğimi açıyorum.
Lütfen siz de 12 diş haroşoda bir iliklerinizi açın. 3 düğmeli bir hırka yapıyorum. Eğer etek ucuna kadar düğmeli olsun istiyorsanız düğme iliği açmaya devam edebilirsiniz hırkamızın sonuna kadar. Ben sadece roba, yani koltuk altına kadar düğmeli bir hırka hazırlıyorum. Şimdi bu şekilde arttırmalarımızı yapmaya devam edelim. Şimdi arka yüzümüzden yine etrafında arttırma yaptığımız ilmekleri ters, geri kalanlarını haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzümüze geçtiğimizde tekrar 5. arttırmamızı yaparak ilerleyeceğiz. 4 tanesini zaten beraber yaptık. Geriye 16 tane arttırma kaldı. Bu şekilde yaparak ilerleyelim. Ben de şimdi tamamlayayım. Kaç tane arttırma yaptığımı belirtmek üzere burada olacağım. Evet arkadaşlar, şu an 21 tane arttırma yaptım. 1-2 yaş arası bebeklerimiz için yapıyoruz. 21 tane arttırmamı ön yüzden tamamladım. Şimdi arka yüzden örerken kollarımızı ayırmaya başlayacağız. Son iliğimi de şimdi açtım. 3 düğmeli bir hırka yapıyoruz. Yani sadece roba kısmında düğmelerimiz olacak. Şimdi şu şekilde bir ipimizi öne doğru alalım. Şimdi koluma doğru örerek ilerliyorum. Yine ilk 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Şimdi sayalım ilmeklerimize. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ve 34. Şu an önümüzün ilmek sayısı 34 ilmek. Burada burgu yaptığımız 4 tane ilmeğimiz var. Bunun 2 tanesini ön bedene, 2 tanesini kola vereceğim. Yani 34 ilmekte haroşa olarak örüyorum. 35 36. Buradan itibaren bu ilmekleri haroşa, yani bu ortadaki düz örgülü kısmı da haroşa olarak alacağım. Şimdi buradan itibaren şimdi diğer burgulu kısmımıza kadar, yani buradaki burgulu kısmımıza kadar örerek ilerliyorum. Yine sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. Evet, bu 2 ilmeğin 4 ilmeğimizin ikisini daha alıyorum. 56 ve 57. Şimdi kalan ilmeklerimi örmüyorum. Tekrar geri dönüyorum. 2 tane ilmek buradan ekledim. 2 tane ilmek de buradan ekledim. Farklı bir şişle 57 tane kol ilmeğimizi örerek ilerleyeceğim. Kol ağzımızda da bir burgu çalışmamız olacak. Kolda hiçbir eksiltme işlemi yapmayacağım. 3,5 numarayla ördüğüm için zaten 1-2 yaş çocuklarımızın hırka olduğu için, kolunun rahat girmesi için kolda bir eksiltme çalışması yapmayacağım. 4 numarayla örüyorsanız 2-3 ilmek, yani 2-3 kere eksiltme işlemi yapabilirsiniz 4 numarayla örüyorsanız, ama 3,5'la yeterli olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi bu şekilde kolumuzu hiçbir eksiltme işlemi yapmadan bir müddet devam ettirelim haroşa olarak. Kol ağzındaki burgu çalışmasıyla burada olacağım.
Evet arkadaşlar, kolumuzu bu şekilde koltuk altından itibaren 17 santim boyunca ördüm. Bir isterseniz bir de kaç diş haroşoya denk gelmiş onu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. Şu an 38 diş haroşo olmuş. 38 diş haroşo benim 17 santimime denk geldi. Lütfen santimle de ölçün. Çünkü kolumuzun kısa olmaması gerekiyor. 17 santimden itibaren şimdi kol ağzımızda bir saç örgülü kısım yapacağız. Evet, şimdi beraber modelimizi kurmaya başlayacağız kol ağzımızda, ama şimdi şişimizde 57 tane ilmeğimiz var. Bizim çift sayı bir ilmek sayısına ihtiyacımız var. O yüzden 56 ilmeğe düşüreceğim. Şimdi iki tane ters örerek başlıyorum. 2 ters, 4 ilmek düz, 1, 2, 3 ve 4. Ön yüzümdeyim şu an. Tekrar 2 ters, 1, 2, 4 ilmek düz, 1, 2, 3, 3 ve 4. Tekrar 2 ters, 1, 2. Şimdi hemen düzün birini örerken hemen şu 2 ilmeği beraber alıp kesim yapıyorum. 56 ilmeğe düşürdüm. 1, 2, 3 ve 4 ilmek düz. 2 ters, 1, 2, 4 ilmek düz, 1, 2, 3 ve 4. 2 ters, 1, 2, 4 ilmek düz, 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 2 ters, 1, 2, 4 ilmek düz. Bu 4 ilmeklik kısımlar bizim saç örgüsünü yapacağımız ilmekler. 2 ters ise her saç örgünün arasında koyduğumuz 2 tane ters ilmeğimiz. 4 ilmek düz, 2 ilmek ters olarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bu şekilde 2 tane tersle başladık. 2 ters 4 düz, 2 ters 4 düz olarak ilerliyorum. Bir tane ilmeğimizi kestik. En son 4 tane düzümü ördüm. Bir tane ters, son ilmeği de örmeden aldım. Şimdi arka yüzümüzden düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. İlk ilmeğim yine kenar hat için ters. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde düz olarak örülenler arka yüzden ters. Ön yüzde ters örülenler arka yüzde düz olarak örülecek. Yani arka yüzümüzde bu ilmeklerimiz 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz olarak sıra sonuna kadar örülecek. Şimdi 4 sıra olana kadar, şu an ikinci sıramızı örüyoruz. 4 sıra olana kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra burgumuzu yapacağız bu 4 düzlü kısımlarda. Kolumuzda şimdi biliyorsunuz robamızda 6 sırada bir kurmuştuk. Arkamızda robamızda 6 sırada bir burgularımızı yapmıştık. Kolumuzda bunu 4 sırada bir yapacağız. 4 sırada bir burgularımızı yaparak kol ağzına kadar devam edeceğiz. 3 adet burma işlemi yapacağız. Ve kol ağzında da 2 diş haroşo yaparak kolumuzu tamamlayacağız. Şimdi burma işlemini robada gösterdiğim için kol ağzında göstermeyeceğim. Zaten bu 4 ilmeklik kısımlarda yapmamız gerektiğini biliyoruz. 4 ilmek düz olan kısımlarda burma işlemimizi yapalım. Aralarda 2 tane tersimiz var. Onları yine 2 tane ters olarak örelim. Ve 3 kere burma işlemi yapacağız. 4 sırada bir burgularımızı yapacağız. Ve en sonki burgu işleminden sonra da yine 4 sıra ördükten sonra 2 diş haroşo öreceğiz kol ağzımızda ve kol ağzımızı tamamlayacağız. Şimdi bu şekilde tamamlayalım. Burgularımızı da yapalım ve kol ağzımızın kesimiyle ve kol dikişimizle devam edelim.
Ve evet arkadaşlar, hırkamızın kolunu bu şekilde tamamladım. 3 kere burgu işlemi yaptım. Kolumun ağzına da 2 diş haroşo yaptım ve tamamladım. Şimdi isterseniz bir kesme işlemini de beraber yapalım. Kol ağzında. Şimdi lastik kısmı topladığı için haroşoda tabii ki haroşoya geçildiği zaman bir potluk oluyor. O yüzden örerek kesme işlemi değil, 2-2 alarak kesme işlemi yapacağım. Şu şekilde ilmeklerin ikisini alacağım. Ön yüzden kesim yapıyorum. Geri yerine taktım. Tekrar ikisini aldım. Yerine taktım. İkisini aldım. Yerine taktım. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bu şekilde devam edelim. 2-2 alarak kesmelere. Sonra beraber kolumuzun dikimini yapalım. Evet arkadaşlar, kolunu bu şekilde tamamladım. Bakın ikinci yumağı şurada taktım ben. Tabi sizinki elden ele değişiklik gösterebilir. 2-2 ilmeklerimi alarak kapattım. Bu şekilde de ipimi uzun tutarak kestim. İsterseniz bir santim alalım. Şu an 23 santim boyunda arkadaşlar kolumuz. 1-2 yaş çocuklarımız için gayet güzel uzunlukta olmuş. Şimdi beraber bir dikme işlemini yapalım. Evet, iğnemi ipimi taktım. Bakın dış yüzeyden ilk ilmeğimi şu şekilde alarak giriyorum. Biz şimdi ilk ilmekleri ters örgü olarak aldığımız için ilk ilmeklerimiz belirgin. O yüzden aynen bakın karşılıklı gelen ilmekleri birbirine tutturarak koltuk altına kadar dikeceğim. Bakın şu şekilde giriyorum. Karşılıklı gelen ilmekleri birbirine tutturarak devam ediyorum dikmeye. İlk ilmekleri ters örgü olarak örmemizin bize bu dikim konusunda çok faydası oluyor. O yüzden her zaman ilk ilmekleri ters örgü olarak alıyorum. Son ilmekleri de örmeden alıyorum. Bu şekilde koltuk altına kadar tüm ilmeklerimizi dikelim. Karşılıklı gelen ilmekleri. Daha sonra diğer kolumuzu örmek üzere yeni ip takarak ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, kolumu bu şekilde koltuk altına kadar dikerek tamamladım. Şimdi arka yüzünden örerek devam ettiğimiz için şimdi arka yüzünden örmeye devam ediyorum. Bakın şu son ilmeğime yeni ip takarak bir iyice uca getireyim. Kopardığımız ipimizi bakın şuradan geçiriyorum. Son ilmeğimin içinden geçireceğim. Sağ taraftaki şişimde örülen son ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi haroşa olarak örmeye devam edeceğim için şu şekilde bir düğüm atacağım. İç taraftan ipi yürütmemiz kolay olacağı için, saklamamız daha kolay olacağı için şöyle iç taraftan 2 kere ipime düğüm atarak devam ediyorum. Şimdi ipimin yönünü değiştiriyorum. Koltuk altından bir arttırma işlemi yapmayacağım. Bunun sebebi model kurulumunda gerekli olan ilmek sayısına ulaşabilmek adına. Hatta bedende model kurulumuna başlarken bir ilmek de eksilteceğim. Bakın haroşa olarak biraz sıkıyorum burayı. Haroşa olarak örerek diğer koluma doğru bedenimde takılı olan şişimle devam ediyorum. Diğer ön bedene geçeceğim. Pardon, diğer kolumuzu öreceğim. Haroşalarla ilerliyorum. Aynı işlemi diğer kolumuz için de gerçekleştireceğiz.
Etrafında arttırma yaptığımız 4 ilmeğimizin ikisini arka bedene, ikisini kola, diğer 4 ilmeğin de ikisini kola, ikisini ön bedene vereceğim. Haroşolarla ilerliyorum. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için diğer kolada nasıl gidildiğini göstermek istiyorum. Örgüyü bilen arkadaşlarımız zaten biliyorlardır. Bilmeyen arkadaşlarımız için bu detayı göstermek istiyorum. Kafa karıştırmaması adına. Şimdi diğer koluma doğru geldim. Aynı yerden yeni şiş takarak ilerleyeceğim. Bakın örerek geldim. Arttırma ilmeğimi de örüyorum. Etrafında bu arttırma ilmeğim, pardon. Etrafında arttırma yaptım. 4 ilmeğim. Bunun 2 tanesini arka bedene verdim. Şimdi şişimi uzatıyorum. Buradan itibaren yeni şişimle örerek ilerleyeceğim. Kolumuzda yine haroşolarla ilerliyorum. Bu 2 ilmeği de yine koluma dahil ettim. Yeni şişimle örerek ilerliyorum. Diğer kolumuzdaki gibi 57 ilmeğimi kolum için kullanacağım. Geri kalan ilmeklerimi arka ve ön bedene dahil edeceğim. Şimdi diğer 4 ilmeğime doğru haroşolarla ilerliyorum. Yeni şişimle devam ediyorum. Yine 3,5 numaralı misinalı bir şiş kullanıyorum. Kolumuzu örerken misinalı veya misinasız normal şiş fark etmiyor. Ben video çekimi yaparken daha kolay anlatabilmek için misinalı kullanıyorum. Ama bu modelde roba arttırması olduğu için, yani yakadan başlamalı model olduğu için misinalı şiş kullanılması gerekiyor. Şimdi diğer 2 ilmeğe doğru ilerliyorum. Evet, arttırma ilmeğini ördüm. 2 ilmeği de tekrar dahil ettim. Bakın önümüzde 36 ilmek kalmış olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, bir ilmek fazla almışım arkadaşlar. Bir tanesini geri aldım. Bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33 ve 36. 36 ilmeğim önümde kaldı. Kolumda 57 tane ilmeğim var. Şimdi bu 57 tane ilmeğimizi de diğer kolumuzda yaptığımız gibi aynı şekilde 38 diş haroşu olana kadar hiçbir eksiltme yapmadan öreceğim. Daha sonra da kol ağzımda yaptığım şu burgulu çalışmamızı yapacağım ve aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Şimdi bu kolumuzda tamamlayalım. Bedenimizin model kurulumuyla devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 2 kolumu da tamamladım. Diğer kolumu tamamladıktan sonra yine şu kısımdan bakın yeni ip takarak buraya kadar ördüm. Ve arkadaşlar tamamladıktan sonra bir diş daha haroşa ördüm. Yani tüm ilmeklerime bir diş daha haroşa ördüm. Şimdi model kurulumuna başlayacağız. Şu an şişimde 138 tane ilmeğim var. Lütfen sayın. Eğer bir tane eksik veya bir tane fazla olursa şimdi model kurulumu esnasında bir tane eksiltin veya bir tane arttırın. 138 tane ilmeğimizin olması gerekiyor şişimizde. Şimdi baştaki 2 ilmeğimi yine örerek alıyorum. 1, 2 ilmeğimi düz,
Kalan 6 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Şu an 5, 6, 7 ve 8. Bu baştaki ve sondaki 8 ilmeğimizin 2 tanesi düz örgü, kalanı haroşa olarak hırkamız bitene kadar bu şekilde örülecek. Şimdi buradan itibaren model kurulumuna başlıyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. 3 tane ters örüyorum. 1, 2 ve 3. İpimin yönünü değiştiriyorum. 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu 6 tane ilmeğimiz burgu modelimizi uygulayacağımız ilmek modeli. Bedende, robada ve kolda 4 ilmekten kurmuştuk. Bedenimizde 6 ilmekten kuracağız. Tekrar ipim yönünü değiştiriyorum. 4 adet ters. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. 4 tane ters. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 4 ters. 1, 2, 3 ve 4. 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde 4 ters, 6 düz, 4 ters, 6 düz olarak sıra sonuna doğru ilerleyelim. En son 6 düzümü yaptım. Sıra başında başladığım gibi 3 tane tersle bitiriyorum. 1, 2 ve 3. Yine sonra sıra sonunda 8 tane ilmeğim kaldı. Bunun 6 tanesini haroşa olarak, 2 tanesini ön yüzden düz olarak örerek tamamlıyorum. Son iliğimi de açmıştım ve son iliğim de açılarak tamamlanmış oldu. Açmak isterseniz buradan itibaren ilik açarak devam edebilirsiniz. Şimdi arka yüzümüzde baştaki 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Geri kalan 6 ilmeğimizi haroşa, diğerlerini düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Toplam 4 sıra olduktan sonra ilk burgu modellerimizi kolda yaptığımız gibi yapacağız. Daha sonra kolda biliyorsunuz 4 sırada bir, robada da 6 sırada bir burgu modelimizi yapmıştık. Robamız bu etek ucunda ise 8 sırada bir burgu işlemimiz yapılacak. Şimdi bir 14 sıra olduktan sonra bu ters örgülerin etrafında birer tane arttırma işlemi yapacağız. Onu da sizlerle beraber yapacağım. 14 sırayı tamamlayacağız. Yani başladığımız yerden itibaren 7 diş haroşa olduktan sonra 8. dişimizi örmeye başladığımızda ön yüzden arttırma işlemi yapacağız bu ters örgülerimizin kısmında. Her burgumuzu 8 sırada bir yapıyoruz ve şimdi başlangıçta bu başladığımız yerden itibaren 7 diş haroşamızı bu şekilde örelim. 8. diş haroşamızı örerken beraber arttırma işlemlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde ilerledim. İlk burgumu 6. sırada yaptım. 4. sırada demiştim ama çok yakın oldu. Şu son sıramdaki haroşamı çok bozdu. O yüzden 6 sıra sonra ilk burgumu yaptım. Şimdi bakın şurası yaptığımız haroşa. Çünkü bakın şurada da haroşa görünüyor. Bu son haroşamız. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. haroşamızı yapmış olduk. Şimdi bu burgularda, ters örgülerin arasında arttırma işlemi yapmaya başlayacağız. Şimdi haroşamı örerek ilerliyorum. Evet. Ön patımı örerek ilerledim. Şimdi hemen bir arttırma işlemi yapacağım. Burada biliyorsunuz 3 tane haroşa ters örgüm vardı. Bakın şunu alıyorum. Buraya takıyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bunu da ters olarak öreceğim.
Şunu tekrar alayım. İlmek açıldı. Hatta bunu şu şekilde bir bırakayım arkadaşlar. Çünkü ilmeği bırakmadan yapmamız lazım. Bakın şu şekilde aldım. Bıraktım. Şuradan girdim. Bunu da ters örüyorum. 1 2 bir kere daha alacağım şunu. Arkadaşlar ilmek çıkartınca biraz zor oluyor. Şu şekilde girdim. 1 2 3 bakın bundan da alıyorum. 3 yerine taktım. Tekrar ters örgü olarak girdim. 3 4 ve 5. İlmeğimi 5'e çıkardım. İpimin yönünü değiştiriyorum. Tekrar ön yüze geldiğimde burgu işlemimi yapacağım. Onun için bu ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Şu an 6 sıra oldu. 8 sıra olunca ikinci kez burgu işlemlerimizi yapacağız. Bunun sebebi de dediğim gibi bu kısım çok fazla kasılmasın diye bu kadar uzun alıyorum. Şimdi bakın yine ters örgümdeyim. Yine aldım. Taktım. İpimin yönünü değiştiriyorum. İlmeği bırakmadım karıştırmamak için. 1 2 3 4 sonuncu tersimden de aldım. 5 ve 6. 4 ilmek de 6'ya çıktı. Tekrar 6 ilmek düz örgümü örüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. Şunu aldım. Buraya taktım. Tekrar bir ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters. Şunu aldım. Taktım. 5 ters, 6 ters. Tekrar 6 düz. Şimdi bu şekilde bu terslerimizi 4'ten 6'ya çıkartıyoruz. Bir baştaki ters örgümüzden, bir sondaki ters yani bir sıra başındakinden, bir sıra sonundakinden bu şekilde altındaki ilmeği alıp örerek arttırma işlemi yapıyoruz. Şu an buradaki 5, bunlar 6 ilmek oldu. Sıra sonuna kadar tüm terslerimizden bu şekilde çıkartacağım. Tekrar ön yüze geldiğimde burgulu kısmımızın arası 8 sıra olduğu için ikinci kez burgu işlemi yapacağım. Sürekli 8 sırada bir burgu işlemimizi tamamlayacağız ve her 7 diş haroşoda bir, yani şu an 8. dişi örerken mesela terslerdeki arttırma işlemimizi yaptık. Bir 7 diş daha öreceğiz. Eğer kafanız karışıyorsa buraya bir belirleyici koyun. Hangi sırada arttırma yaptığınızı belirlemek için koyun. 7 diş haroşo daha öreceğiz. Bu sıramız hariç 7 diş haroşo daha öreceğiz. Ondan sonra bir arttırma işlemi daha yapacağız. Bu şekilde ilerleyerek eteğimizin ucu, yani eteğimizi tamamlayacağız. Şimdi bu şekilde devam edelim. Ben de devam edeyim. Kaç kere arttırma yaptım? İlmek sayım kaç, yani bu ters örgülerim kaç ilmeğe çıktı? Bunu belirtmek üzere tekrar burada olacağım. Ve evet arkadaşlar, ben hırkamı bu şekilde tamamladım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 kez burgu işlemimi yaptım. 8 sırada bir. Son burgu işlemimi yaptıktan sonra da tüm ilmeklerimi 4 diş haroşo boyunca örerek ön yüzden kolumuzda yaptığımız kesme işlemini yaparak keserek tamamladım. Ve hırkamızın son hali bu şekilde oldu. Eğer 8 sırada bir burgu kısmını karıştırdıysanız modele başladığımız yerden bitiş yerine kadar şuradaki haroşo adedimiz 38 diş haroşo arkadaşlar. 38 diş haroşoya denk geldi. Lütfen sayarak ilerleyin. Yani 6 sırada bir de burgu işlemini yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama o zaman daha fazla bir çekme işlemi yapacağı için burgularda çok fazla ip yiyecektir ve çok uzun sürecektir hırkayı yapmanız. Ama yine de tabii ki siz bilirsiniz, zevkler ve renkler tartışılmaz. İstediğiniz şekilde yaparak kullanabilirsiniz. Ve evet arkadaşlar, hırkamızın son hali bu şekilde oldu. Tam 1 yaşa uygun büyüklükte, 1-1,5 yaşa uygun büyüklükte bir hırka oldu. Yakadan
etek ucuna kadar, yani şuradan etek ucuna kadar 37 santim, omuzdan etek ucuna kadar 33 santim uzunluğunda bir hırka oldu arkadaşlar. Bakın şurada hafif bir çekme oldu. O da zaten yaptığımız saç örgüsüyle alakalı bir durum. Eğer bunun da olmasını istemiyorsanız videomda zaten belirttim. Şimdi ilk modeli kurduğumuz birinci diş haroşodan sonraki ikinci diş haroşoda şu 14 sıra sonra yaptığımız arttırma işlemini ikinci diş haroşomuzu ön yüzden örerken şu terslerinde yaparak başlayabilirsiniz. O zaman şuradaki şu çekme işlemi daha az olacaktır. Yani ben bu şekilde olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Zaten 3 düğmeli bir hırka olduğu için zaten önünün bu şekilde açık olması gerekiyor. Ama eğer şu görüntü sizi rahatsız ettiyse, dediğim gibi ikinci diş haroşosunda 14 sıra sonra yaptığımız ters örgülerdeki arttırmayı ikinci diş haroşoda yapmaya, yani 3. sırada yapmaya başlayarak ilerleyebilirsiniz. Hırkamız için 2,5 yumak ip harcadık arkadaşlar. Haroşodan ve ters örgülerden, bulgulardan oluştuğu için biraz fazla ip yedi. Hem de bebe yakası olduğu için hırkamızda biraz fazla ip yedi ama sonuç gerçekten çok güzel oldu. Ben sonuçtan çok memnunum. Eğer siz de beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak beğen tuşuna basarsanız ve videomu paylaşırsanız sevinirim. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler dilerim.